Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gerçekten çok şık bir etoşan modeli çalışacağız. Arkadaşlar yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen zikzak bir model arkadaşlar. Ben bunu bir günde ördüm. Sizin eliniz çok hızlı değilse 2 günde bitirebilirsiniz. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Alize Angora Gold batik ip kullandım. Hemen renk kodunu da vermek istiyorum. Renk kodu 7399 arkadaşlar. Yanlış görmüyorsam şöyle yine de siz ekran kaydını alın istiyorum. Evet. Ne kadar kullandım derseniz ipi hemen şöyle ölçülerini de vermek istiyorum. Boyunu 1,5 metre ördüm. Enini hemen şöyle göstermek istiyorum. 40 santim ördüm arkadaşlar enini. Ben tam olarak etoşal olarak değil de boynuma flor veya atkı olarak kullanmayı düşünüyorum. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Dediğim gibi çok çabuk ilerlediği için ben bir günde bitirdim. Sizler 2 veya 3 günde bitirebilirsiniz. İpimi de şöyle koymak istiyorum ve tığ numaramı göstermek istiyorum. Tığ numaram ise 3 milimlik tığ kullandım. Siz elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Ve isterseniz bu güzel modelin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle istediğim uzunluğa gelene kadar zincir çekiyorum. Zincir sayısı vermiyorum. İstediğiniz uzunluğa gelenin, yani istediğiniz uzunluk, atıyorum 1 metre, siz 2 metre zincir çekmeniz gerekiyor. Normal şal ebatlarının eni 80 santimdir. O zaman 160 santim zincir çekmeniz gerekiyor. Zikzak bir model olduğu için maalesef ördüğümüzde yarı yarıya küçülme yapabiliyor. Bunu da önceden belirtmek istedim. Ben istediğim uzunluğa gelene kadar zincirimi çekip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle uzunca bir zincir çektim. Arta kalan zincirimizi zaten kesebiliriz diye fazla çek. Evet, burada çektiğim en son zincirin tepe noktasına tırnağımla batırıp 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Tırnağımla battığım zincire batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Birinci değil, ikinci zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir, arada bir zincir atlıyorum. İkinci zincire battım. İkili trabzan yaptım. Bakın 1 2 3 4 tane trabzanım olmuş oldu. İlk modelin başında ve sonunda 4 trabzanım var. Daha sonraki yerlerde, yani ortalarda 3 tane trabzan yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum ve burada ilk kavisimi yapacağım. Birinci değil, ikinci zincire batıp aralarına birer zincir çekerek ikili trabzan yapıyorum. 2 oldu. 3 ve 4. Bakın şöyle göstermek istiyorum. 4 tane burada trabzan var. Aralarına birer zincir çektik ve aynı zincire yine aralarına bir tane zincir çekerek 4 tane ikili trabzan yaptım ve ilk kavisimi yapmış oldum. Şimdi burada yine aralara birer zincir çekiyorum. Bir tane zincir atlıyorum. Şöyle yine 3 tane aralara birer zincir çekerek 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 oldu. Bir zincir, üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. 1 2 3. Burada zincirim yok. Tığın başını doladım. 1 2 3 4 5. zincire batıyorum ve ikili trabzanı yaparak alt kavisi yaptık. Bakın bu üst kavis, şu alt kavis. Şöyle göstermek istiyorum.
Daha sonra bir zincir çekiyorum ve yine aralara birer zincir çekerek trabzanlarımı yapıyorum. Bir zincir, bir, ikinciye battım, ikili trabzan. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincirimi çektim ve buraya yine bir tane zincir atlayıp ikinciye battım. Yine buraya üst kavis yapacağım. Yani 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralara bir zincir çekerek aynı zincirin içine. 2 oldu. 3, bir zincir, dördüncü yapıyorum. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Sadece 4 tane trabzanı başta ve sonda yapacağız. Ortalarda hep 3 trabzan. Kavislerde bakın 4 tane. Burada da 5 tane zincir. Yani alt kaviste 5 zincir atlıyoruz. Üst kaviste bir zincire 4 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Bir, ikinciye battım. Şöyle yeni öğrenen arkadaşların kafası karışmaması için biraz uzun göstermek istiyorum. Çok kısa göstermek istemiyorum. Bakın 3 tane aralara birer zincir çekerek ve birer zincir atlayarak 3 tane, gördüğünüz gibi 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Zincirim yok. Tığın başını doladım. 1, 2, 3, 4, 5.'ye battım. İkili trabzanımı yapıyorum. Aralara birer zincir çekerek ve bu trabzanı sayarak 3 tane ikili trabzan. Araya bir zincir atla ve bakın 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Burada bir zincir çekiyorum ve burada yine üst kavisimi yapacağım. Tığın başını doladım. Birinci değil, ikinciye aralarına birer zincir çekerek 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Eminim ki bu sıra anlaşıldı. Evet. Şöyle 3 oldu. 4. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Birinci değil, ikinciye battım. Yine yan yana aralarına birer zincir çekerek ve bir zincir atlayarak 3 tane ikili trabzan. Birinci değil, ikinciye battım. Bakın. Şöyle 3 tane yan yana. Ben burada artık bitiriyorum. Bu kadar göstermem yeterli olacak. 2 alt kavis, 3 üst kavis göstermiş olacağım. Şöyle. Şimdi bitirdik. En son olarak 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim ve dördüncüyü yapıyorum. Yine bir zincir atlayarak dördüncü trabzanımı da yapmış bulunuyorum. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın. 4 trabzan başta, 4 trabzan sonda. Hemen şöyle elimde görünmüşken bunu da açıklamak istiyorum arkadaşlar. Merak ediyorsunuz. Biliyorum böyle elimde bant gördüğünüzde. Bulaşık makinesine bulaşıkları dizerken biliyorsunuz tırnaklarım uzun. Şöyle tabağı koydum ve şu şekilde elimi yukarıya kaldırmak istedim. Tele takıldı ve köküyle beraber yukarı kalktı. Ama iyi. Çok fazla canım yanmadı Allah'tan. Şu anda iyi ama tırnağın üzerinde durabilmesi için bant takmam lazım. Böyle bunu da buradan açıklamak istedim. Evet. Şimdi gelelim bir üst sıraya. Bir üst sıraya gelmeden önce arta kalan zincirimizi nasıl keseceğiz? Çok kökünden olmayacak şekilde, dibinden olmayacak şekilde kesiyorum. Ve şöyle sıkıştırıyorum. Daha sonra da saklayabiliriz. Evet, bir üst köşeye geçelim. Üst sıraya 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Modelimi çevirdim. Sürekli arttırma yaparsak modelimiz genişleyeceği için burada
1, 2, 3. boşluğa batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan. Bakın yine 1, 2, 3, 4 tane trabzanım olmuş oldu. Bir zincir çekiyorum ve hemen ortadaki boşluğa yine aralarına birer zincir çekerek 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğun içine. 2, 3, 4, bir zincir ve hemen kenar bölümüne geliyorum. İlk boşluğa battım. İkili trabzan. Bir zincir. İkinci boşluğa batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir. Üçüncü boşluğa battım. Bakın burada kaç tane trabzanım olmuş oldu? 1, 2, 3. Şu ortayı saymıyoruz. 4 tane olanı. 1, 2, 3. Şimdi bakın. Burada tığın başını doladım. 1, 2, 3, 4. boşluğa battım. Alt kavisi yapıyoruz. Burada ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir. Hemen yanındaki boşluğa battım. İkili trabzan. Bir zincir. Yanındaki boşluğa battım. İkili trabzan. Yine 3 tane trabzanım oldu. Bir zincir ve hemen üst kavisi yapıyorum. Yani aralara birer zincir çekerek 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğun içine. Bir zincir. Aynı boşluğun içine 3. ve bir zincir 4. trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim ve yine 3 tane aralarına birer zincir çekerek tek tek kutucuklara batarak 3 tane ikili trabzan. 2 oldu ve 3. Arada burada zincirim yok. Şurada çektim mi hatırlamıyorum ama bu alt kaviste zincir çekmiyorum. Tığın başını doladım. 1, 2, 3, 4. boşluğa battım. İkili trabzan yaptım. Ve şöyle alt kavisimi de yapmış oldum. Bir zincir. Yine çektiğim bu ikili trabzanla beraber yine 3 tane aralarına birer zincir çekerek tek tek kutuların içine batarak ikili trabzan yaptım. Yine üst kaviste geldim. Bir zincirimi çekiyorum. Aynı boşluğun içine 4 tane ikili trabzan aralarına bir zincir çekerek 2 oldu. 3 ve 4.'yü yapıyorum. Bir zincir. Burada bakın. Yine önümdeki kutucuğa battım. Yine burada 4 tane yapıyorum. 3 tane yapıyorum. İkinciyi yapıyorum. Aralarına birer zincir çekerek ve 3. Bakın muhakkak şöyle 2 tane kutucuk boşta kalması gerekiyor ki 4.'yü yapabilelim. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Hemen birinci değil, ikinci değil, 3. yani son trabzanın tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum ve bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oluyorum. Bir üst sıra artık aynı arkadaşlar. Hep aynı şekilde devam edecek. 2, 3, 4, 5 zincirle yükseleceğim. Tığın başını dolayacağım. 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bakın şununla beraber 2 trabzan oldu. 3, 1, 2, 3 ve 4.'yü yapıyorum. Kenarlarda 4 trabzan. Şuralarda 3'er tane. Tığın başını doladım. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Üst zigzagımızı yapıyoruz. Üst kavisi 4 tane ikili trabzan aralarına birer zincir çekerek 4.'yü yaptım.
Bir zincir çektim. Batacağımız yerler belli. 1, 2, 3. Bir zincir çektim. Çok pardon. Önceden çekmiştik zaten. Evet. 1, 2 ve 3. Burada ne yapıyorduk? Böyle sayarsanız hiç yanlış olmayacaktır. Ne arttırma ne eksiltme olacaktır. Aynı bu boyda bu şekilde devam edecektir arkadaşlar. O yüzden sayıları veriyorum sizlere. Evet. Burada ne yapıyorduk? Arada zincirim yok bu bölümde. 1, 2, 3, 4. kutucuğa battım. Ve ikili trabzanımı yaptım. Yani ikinci sırada neler yaptıysak diğer sırada da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Başka bir şey yok. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum aslında. Ben bu şekilde sıranın sonuna kadar örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın 2 kutucuğum kaldı. Yani 3 tane trabzanım. Bir zincirimi çektim. Tığın başını doladım. Hemen şöyle şuradan sayarak da yapabiliriz. 1, 2, 3.'ye battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir. Ve şöyle ipimi kesmek istiyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. İstediğiniz uzunlukta ve istediğiniz ende yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel modellerden biri. Hemen püskül yapımını göstermek istiyorum. Aynı boyda kestiğim iplerimi şöyle bir şeye sarıp yapabilirsiniz. Bakın şuradaki boşluklarım var. Şu boşlukların içine veya istediğiniz herhangi bir yere tığ yardımıyla şöyle geçiriyorum. Bakın. Bu püskülleri de çok soran takipçilerim var. O yüzden burada göstermek istedim. Bakın. Şöyle hemen içinden geçiriyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Püskülüm hazır. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle diğerini tekrar getirmek istiyorum ekrana. Muhteşem, bakar mısınız? Çok güzel oldu. Kendim kullanamayacağım, hediye vereceğim herhalde. Çok güzel. Hediyeler benim için daha önemli. Evet. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.